Merhaba arkadaşlar, Henna İstanbul Akademi 6. dersimize hepiniz hoş geldiniz. Sevgili öğrencim Şükufe, sen de hoş geldin. Hoş bulduk hocam. İzleyicilerimiz seni çok sevmiş Şükufe, duydun mu? Hocam gerçekten buna çok sevindim. Ne yaptın? Çalışabildin mi? Evet hocam. 1, 3, 5, 6, oho sular seller gibi. 6. dersi daha işlemedik ama olsun Şükufe, ben anladım senin ne demek istediğini. Videoları sadece izleme, olur mu? Hocam başka ne yapayım? Kaynatıp suyunu falan mı içeyim? Çerçeveletip duvarı falan mı asayım? Ah Şükufe, vah Şükufe. Pratik yap demek istiyorum tabii ki. Sadece izleyerek öğrenemezsin. Aynı zamanda bol bol pratik yapman gerekir ki elin alışsın. Neyse, hadi biz dersimize başlayalım. Bugün mandala çizimi yapacağız. Hadi başlayalım hocam. Önce temiz bir kağıt alalım buraya. Anladın mı Şükufe? Önce bir manda çiziyoruz ve buna la diyoruz. Hocam mandala derken bir manda çizeceğinizi hayal etmemiştim gerçekten. Tamam, şakaya bir son veriyorum. Biliyorum komik değildi. Çiçek çizimlerini hatırlıyor musun Şükufe? Evet hocam önce bir göbek çiziyorduk öyle değil mi? Bravo sana Şükufe, harikasın gerçekten. Önce bir göbek çiziyorduk ama Evet hocam iskeletler doğru nasıl unuttum ya bunu. üzülme Şükufe, olacak, zamanla olacak. Şimdi bir mandala çizerken aynı çiçek çiziyormuş gibi düşüneceğim. Çiçek çizimini biraz daha geliştirirsem mandala ortaya çıkar. Haydi hep beraber bakalım, bir mandala çizelim. Teknik açıdan mandalalar nasıl çiziliyormuş ona bakacağız. Sonrasında elbette siz bunları geliştirebilirsiniz. Aynı çiçek çiziyormuş gibi mandalaya bir göbek çizmem gerekiyor. Hocam kafamıza göre mi çiziyoruz? Evet, eğer ki kopyaladığım bir desen yoksa tamamen özgürsün. Şimdi göbeğimi oluşturdum. Yaprak oturtacağım buralara. Hatırlıyorsun değil mi Şükufe? 5. dersimizde bakmıştık nasıl yaptığımıza bunları. Evet hocam çok iyi hatırlıyorum. Önce bir daire çiziyorduk, sonra merkez belirliyorduk ve yaprağımıza form veriyorduk. Seni tebrik ederim Şükufe. Çok çalışkan bir öğrencisin. Bu yaprakların iç dekorasyonları yine sana kalmış. Yapraklarımın iç dekorasyonunu kendime göre yaptım. Mandalımı oluşturmaya devam ediyorum. Kalan boşluklara yaprak yerine bu defa yarım daireler düşünüyorum. Her zaman olduğu gibi önce iskelet oluşturuyorum. Emin olduktan sonra gerçek çizgilerimi çiziyorum. Mandalayı oluştururken ince ve kalın çizgileri bir arada kullanıyorum. Bu desenime boyut katıyor. Hocam mandala da bir aramıza katılmış, çok sevindim. Evet Şükrü, mandala da bize baksın bakalım mandala nasıl çiziliyormuş. Şimdi göbek oluşturmuştum. Bu göbeği 4 eşit parçaya bölmüştüm ya Şükrü. Evet hocam. Bu parçaları tam merkezden bir de bu şekilde işaretliyorum. Ortada oluşturduğum iskelet düzen kurmamda bana yardım ediyor. Buralarda bir daire daha hayal ediyorum. Ve bu dairelerimi minik bir yaprağa çeviriyorum. Yaprakların iç dekorasyonu yine kendime ait. Mandalamı geliştirmeye devam ediyorum. Belirlediğim araştırma çizgisi ölçüsünde aşağıya doğru dişler indiriyorum. Diş videosunu izlemiş miydin Şükufe? Hocam hemen izleyeceğim, söz veriyorum. Hemen izle o zaman Şükufe. Evet Şükufe, mandalımı geliştirmeye devam ediyorum. Bu şekilde düz bir çizgi hayal ettim. Bu düz çizgimi bu tarafa doğru indiriyorum. Böyle yapmak zorundayım Şükufe. Neyi nereye çizeceğime, ne şekilde çizeceğime emin olmadan gerçek çizgileri Geçmiyoruz. bu altın kuralı unutma.
Evet Şüküfe, nasıl gidiyor? İyi gidiyor hocam, izlemesi çok keyifli. Şimdi devam ediyoruz. Ben bu mandalımın biraz ince uzun bir şey olmasını istiyorum. Dolayısıyla bu köşeye ve bu köşeye yoğunlaşacağım. Buraya bir daire hayal ettim. Tekrardan buraya da bir daire hayal ettim. Bu daireyi bir yaprağa çeviriyorum. Şimdi bunun dışına bu şekilde bir daire daha hayal ediyorum. Hocam mandalalarda hep simetrik çalışmak önemli galiba. Harika bir tespit. Evet, mandalalarda simetrik çalışmak önemli. Yani buradaki yaprağın karşısı aynı simetriyle ilerlememiz gerekiyor. Yapraklar çizmeye devam ediyorum. Gene simetrik gitmeye dikkat ediyorum. Bir numaralı mandalamız bitti sayılır. Elbette ki detaylar ekleye bitmiyor Şüküfe. Yani sen bitti diyene kadar bu mandala zaten bitmeyecek. Buraya küçük bir mandala daha çizelim Şüküfe. İskeletimi oluşturuyorum. Basit bir çiçek göbeği yapalım böyle. Evet sevgili Şüküfe, anladın mı mandala nasıl çiziliyormuş? Aynı bir çiçek gibi iskelet oluştur, göbeğine oturt, yapraklar ve çevresini istediğin kadar geliştirebilirsin ve istediğin kadar çeşit mandala türetebilirsin. Tamamen senin hayal gücüne kalmış. Bugün biz burada 2 tane mandala çizdik. Tabii ki mandalayla başladık. Mandala burada bize bakıyor. Ne düşünüyorsun Şüküfe? Çok keyifli bir ders oldu hocam. Ellerinize, emeğinize sağlık. Ders bittiğine göre ben de gidip hemen çizimlerime başlayacağım. Sana iyi çalışmalar diliyorum Şüküfe. Bir sonraki derste görüşmek üzere. Ve bizi izleyen değerli takipçilerime de teşekkür ediyorum. Eğer derslerimi beğeniyorsanız kanalıma abone olmayı, beğeni ve yorumlarınızla destek olmayı unutmayın arkadaşlar. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.